Merhaba sevgili dostlar, Seyyah'ın pusulası olarak yepyeni bir gezi programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Pusulamız bugün Çekya'nın başkenti Prag'ı gösteriyor. Bakalım Prag'da bizleri neler bekliyor, hep birlikte gezip görelim. İlk gezi durağımız Astronomik Saat Kulesi, hemen arkamda da görüyorsunuz. 1410 yılından itibaren aktif olarak çalışan bir saat ve dünyanın en eski 3 saatinden bir tanesi, çalışan saatlerinden bir tanesi sevgili dostlar. Saat başındaki gösterisi sebebiyle bakın insanlar yoğun şekilde bekliyor. Hemen göstereyim size, saati de geldi. Oradaki figürler pencereden hareket ediyor. Astronomik saat 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümde saat başında havarilerin şu iki pencereden gözüktüğü, gösteri yaptığı bölüm. İkinci bölümde ise bakın 12 saat diliminin gösterildiği ve burçları simgeleyen bölüm. Hemen yan tarafında 4 heykel bulunuyor. Bunlardan en soldaki aynalı figür Kibri, yanındaki elinde para tutan kaseyi ya da altın neyse, Yahudi ise açgözlülüğü, iskelet ölümü ve en sağdaki mandolin çalan Osmanlı ise sürekli zevki ve sefayı temsil ediyor. Üçüncü ve en son bölüm ise burası da takvim bölümü sevgili dostlar. Şu an bulunduğumuz yer Old Town Square, yani Eskişehir Meydanı. Meydanın etrafında Aziz Nikola Kilisesi, Jan Hus anıtı, görkemli eski belediye binası ve zarif ihtişamlı kuleleriyle Tina Kilisesi'ni görüyoruz ve yine meydanın etrafındaki renkli barok mimarisinde yapılmış binaları görebiliyoruz sevgili dostlar. Ve tabii ki az önce gösterdiğim Astronomik Saat Kulesi sevgili dostlar. Gotik mimarisine sahip yine kilisesinin zarif kuleleri meydana bir ihtişam katıyor sevgili dostlar. Ancak kiliseyi bugün gezemiyoruz çünkü kapalıymış. Bu sebeple içerisini gösteremiyorum. Evet, bakın ihtişamlı binaları ve anıt heykeli görüyorsunuz. Evet sevgili dostlar, bir günde sizlere Prag'ı elimizden geldiğince göstermeye çalışacağız. Bakalım bir günde Prag'da neler yapılabilir, onları görelim.
Şimdi Prag'ın dar sokaklarından ilerliyoruz. Buradan Charles Bridge'e yani Charles Köprüsü'ne gideceğiz. Hadi bakalım. Prag'da da Arda bana gezide eşlik ediyor. Merhaba. Şimdi Prag'ın tarihi dokusunu taşıyan sokaklarda ilerliyoruz. Charles Köprüsü'ne doğru. Oradan da kaleye geçeceğiz. Bakalım bir günde ne kadar gezebilirsek, sizlere ne kadarını gösterebilirsek sevgili dostlar. Yani çok kapsamlı bir video olmayacak ama yine de güzel olacağına inanıyorum. Bir çeşit Prag'ın tatlısı, yöresel Tredelnik isimli bir tatlı bu. Burada yapımını görüyorsunuz. Ateşi üzerinde dönerek yapıyorlar. İçerisine de dondurma koyuyorlar sevgili dostlar. Fiyatı da 90 ile 120 Çek koronası sevgili dostlar. Bakın burada da var. Yine geleneksel bir tatlı çeşidi sanırım. Evet bakın hemen karşıda Charles Köprüsü'ne geldik. Original artwork is here until this day. On the left side you can see Bu köprünün yerinde 10. yüzyılda bulunan ahşap köprünün sel tarafından yıkılması sonucunda Kral Vladislav tarafından Judith isimli bir köprü yaptırılıyor, taş köprü yaptırılıyor. Ancak bu köprü 1342 yılında yıkılınca yerine 4. Charles 1357 yılında bu köprüyü yaptırıyor sevgili dostlar. Köprünün üzerinde sağlı sollu 30 tane barok tarzında yapılmış heykel bulunuyor. Burası hem Prag'ın hem Avrupa'nın hem de dünyanın
ikonik yapılarından bir tanesi. Vlatva Nehri üzerinde yer alan bu Charles Köprüsü sevgili dostlar, Mala Strana ve bölgesi ile Eskişehir'i birbirine bağlıyor. Tam arkamda yer alan yer Eskişehir ve önümde ilerlediğim yerde Mala Strana bölgesi. Şimdi biz de o tarafa doğru ilerliyoruz. Oradan kaleye çıkacağız sevgili dostlar. Her bir heykel birbirinden farklı. Bakın. Bakın şurada da yine farklı dini bir onun işlendiği bir heykel görüyorsunuz. Rivayete göre buradaki figüre dokunup dilek dileyen insanların tekrar buraya geleceği söyleniyormuş. Ben yıllar önce buraya dokunmuştum ve gelmiş oldum. Test edilmiş oldum böylece. Tabii ki bu bir şaka kısmı sevgili dostlar. Böyle bir inanış var. Evet, devam edelim. Yine bir başka dilek dilenen yer. İnsanlar yine burada figürlere elini sürterek, koyarak dilek diliyorlar. Evet, çok yoğun burası. Burası her zaman böyle yoğun. Çünkü Prag'daki en kalabalık yerlerin başında burası yer alıyor. Hatta en kalabalık yer diyeyim size. Vaktiniz varsa ve arzu ederseniz burada karikatürünüzü de çizdirebilirsiniz Charles Köprüsü'nün üzerinde. Evet, köprüyü geçince şu şekilde Mala Strana bölgesine gelmiş oluyorsunuz. Charles Köprüsü'nün Mala Strana tarafında kalan kulenin ismi Lese Tower sevgili dostlar. Eskişehir tarafında kalan kulenin ismi ise Barut Kulesi yani Powder Tower diye geçiyor. Evet, devam edelim. Şimdi kaleye doğru yürüyüşe geçebiliriz. Burası da yine turistler arasında oldukça popüler bir yer. Burada lokantalar, kafeler ve alışveriş yapabileceğiniz, hediyelik eşyalar alabileceğiniz yerler mevcut. Evet. Kaleye çıkmaya devam. Epey biraz uzun bir yokuş var sevgili dostlar. Bu yokuşu çıkmanız gerekiyor kaleye çıkmak istiyorsanız. Ama güzel,
otantik mekanların, dükkanların, kafelerin, restoranların yolu üzerinde olduğu bir yer. Sıkılmıyorsunuz. Sadece biraz yokuş. Etrafı seyrederek, gezerek, inceleyerek geçiyor. Devam edelim. Her tarafında bir tarih var. Bakın hemen burası da sanırım herhalde arka taraftaki İtalyan konsolosluğu olsa gerek. Süslü bir kapı. Bizim konsolosluk da buralarda mı acaba? Evet, kaleyi çıkarken yağmura yakalandık. Hafifçe çiseledi ama kısa sürdü. Şimdi şuradan kaleye giriş yapıyoruz. Evet, giriyoruz ama umarım ücret almıyorlardır. Ücret alırlarsa kötü olur. Evet, bakın kilise arka tarafta. Görüyor musunuz kaleyi? Sevgili dostlar, saraya bakın. Şöylece sizlere göstermek istiyorum. ...360 derece panoramik görüntü yapalım. Evet, şimdi devam edelim. Yaklaşık 20 dakikalık bir yürüyüşün ardından yokuşu çıktık ve kalenin içerisine girdik sevgili dostlar. Kaleye giriş bahçe için ücretsiz, ancak kalenin içerisinde bulunan Aziz Vitus Katedrali hemen arkamda görüyorsunuz. Ve kalenin bahçesindeki saraylar bulunduğu bölümlere giriş 450 Çek koronası. Bu da yaklaşık 900 Türk lirası yapıyor sevgili dostlar.
Kısa bir zamanımız var. O yüzden içeri girmek için vaktimiz yok. O yüzden sizlere içerisini gösteremeyeceğim maalesef. Sadece dışarıdan göstermeye çalışacağım. Aziz Petrus Katedrali sevgili dostlar 14. yüzyılda inşasına başlanmış. Tam 600 yıl sürmüş inşası. Bu katedral gotik mimarisinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Neogotik tarzı ağırlıklı ama tabii ki Rönesans ve Barok tarzı da gözükmekte burada. Burası aynı zamanda Çek krallarının taç giyme törenlerinin yapıldığı bir yer sevgili dostlar. Evet, gezimize devam edelim o vakit. Hadi bakalım. Görüyor musunuz gül penceresi? Oldukça büyük ve görkemli. Tüm kilise ve katedrallerde olduğu gibi sevgili dostlar, buradaki katedralin kapısı da oldukça ihtişamlı bir süslemeye sahip. Süslemeler kabartmalar şeklinde yapılmış ve dini konular işlenmiş. Evet, bakın. Evet, geldik bir programın daha sonuna. Bugünlük de bizden bu kadar. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Ayrıca fikirlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşırsanız memnun oluruz. Bir başka gezi programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.